Yemek odasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim evde yumuşacık, mis gibi bu görmüş olduğunuz pidelerin yapımını göreceğiz. Öncelikle keserek göstermek istiyorum. Yumuşaklığını, dokusunu görüyorsunuz. Bulut kadar hafif, pamuk gibi yumuşak, güzel bir Ramazan pidesi. Buyurun yapımını görelim. Yoğurma kabımın içine bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su. Öncelikle güzelce karıştıralım. Kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Güzelce karıştıralım. 1 adet yumurtanın sadece akını kullandım. Sarısını da üzeri için ayırıyorum. Ununu azar azar ekleyelim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü, sütü, suyu kullandığım bardak ölçüleriyle aynı, 200 milimlik. Bu arada 1 tatlı kaşığı da tuzunu ekledim. Karıştırıyorum. Unu dediğim gibi kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Çünkü çok yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Hamurumuz sert olursa pidelerimiz de sert olur, kötü olur. O yüzden dikkatli bir şekilde azar azar ekledim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik, evlerde kullandığımız klasik su bardağı ölçüsü. Elimi yağlıyorum çünkü çok akışkan, yumuşak bir hamur elde etmek istiyorum. Bakınız, bu şekilde böyle elimle, biraz zor ama çırpa çırpa yoğuruyorum. Elimi ıslattım. Öncesinde yıkadım elimi. Daha sonra ıslattım. Üzerini düzelttim. Şimdi bir streç film kapatıyorum ve üzerini de örtüyorum. Mayalanmaya bırakıyorum. Yaklaşık yarım saat veya 20 dakika içinde mayalanır. Bayağı güzel kabarmış. Şimdi streç filmden kurtarıyorum hamuru. Elimi tekrar hafif yağlıyorum. Havasını alıyorum öncelikle. Daha sonra tezgahımı hafif yağlıyorum. Hamurumu tezgaha alıyorum. Gösterdiğim şekilde havasını alıyorum. Böyle katlayarak hamurun kıvamını da görüyorsunuz. Çok akışkan bir hamur ve ele çok yapışıyor. Hafif elimi tekrar yağlıyorum ve ortadan ikiye ayırdım hamuru. Gösterdiğim şekilde katlaya katlaya yuvarladım elimde. Görüyorsunuz, bu şekilde katlarsanız araları gözenek gözenek olur, böyle delikli olur, yumuşak olur. Katladım hamuru. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Şimdi bu hamuru fırın tepsisine alacağım. Bu şekilde fırın tepsisinin üzerinde düzeltiyorum. Kalınlığı, inceliği size bağlı. Ben orta kalınlıkta bir pide yapacağım. Çok kalın da olsun istemiyorum. İncecik de olsun istemiyorum. Böyle normal olsun istiyorum. Elimi hafif yağlayarak düzelttim. Şimdi üzerini kapatıyorum. Biraz da tepside mayalanması gerekiyor. İkinci hamuru açıyorum. Yine tekrar hafif elimi yağlayarak. Çünkü elinizi yağlamadan açabilmeniz imkansız. Çok yapışkan, görüyorsunuz. Böyle katlıyorum.
Hafif elimi tekrar yağladım. Şimdi tekrar fırın tepsisinin üzerine alacağım. Orada devam edeceğim. İstediğiniz kalınlıkta veya büyüklükte yapabilirsiniz. Bu arada fırınımı çalıştırdım. Şu anda 190 derecede fırınım ısınıyor. Pideleri hazırladıktan sonra 200 dereceye getiriyorum. 200 derece önceden ısıtmış olduğum fırında pişireceğim. Ayarını 200 dereceye getirince o şekilde pişireceğim. Şimdi yine elime hafif yağ bulayarak gösterdiğim şekilde şeklini veriyorum. Bu arada benim tırnaklarım çok kısadır. Hiçbir zaman tırnak uzatmayı sevmiyorum. Hani uzatanlara da saygı duyuyorum. Fakat ben hiçbir zaman tırnağımı uzatmıyorum. Sevmiyorum çünkü. Ve ellerimde devamlı mutfakta suların içinde. O yüzden de gönül rahatlığıyla bu şekli veriyorum. Ev yapımı, kendimizin yapmış olduğu tertemiz, mis gibi pide tarifi ve çok sağlıklı. İçinde ne olduğunu biliyoruz. Daha önce de tencerenin kapağında hiç fırın kullanmadan pide tarifi vermiştim. Ona da bakabilirsiniz. Fırın kullanmak istemiyorsanız. Şimdi ayırmış olduğum bir adet yumurtanın sarısının üzerine bir yemek kaşığı kadar süt ekledim. Güzel kızarsın diye şöyle bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Güzelce fırçayla karıştırdım. Şöyle yavaş yavaş pidenin şeklini bozmadan, bastırmadan fırçayı yumurta sarısını sürüyorum. Üzerine çörek otu mutlaka serpiştirelim. Çünkü çok şifa. Susam da ekleyelim. Sevmiyorsanız da kullanmak zorunda değilsiniz. Ama lezzetini kat kat arttırıyor çörek otu. Evet, hazırlandı. Şimdi diğerini de aynı yöntemle elimi hafif yağ batırarak şeklini veriyorum. Bu kalınlıktaki pide yeterli. Çarşıda hazır aldıklarımızın kalınlığında oluyor. Çok da fazla böyle kabarık sevmiyorum. Bu orta kalınlıkta oldu. Çok güzel oldu. Bir usta kadar güzel yapamasam da şeklini bu şekilde vermeye çalıştım. Eminim sizler daha güzel yaparsınız. Yumurta sarısını aynı şekilde sürüyorum. Üzerine susamını, çörek otunu serpiştiriyorum. Dediğim gibi önceden 190 derecede ısıttım. Tepsiyi fırına verdiğimde 200 dereceye getiriyorum. Yaklaşık 15 veya 20 dakika önceden ısıtılmış fırında pişecektir. Çok çabuk pişiyor. Onu da bildirmek istiyorum. Evet, pidemiz pişti. Mis gibi de kokuları yayıldı. Rengini de görüyorsunuz. Muhteşem olmuş. Diğerini de aynı şekilde fırına sürüyorum. Altı da üstü de çok güzel nar gibi kızarmış. Kahvaltılarda, sahur için veya normal yemeklerin yanında tüketebileceğiniz nefis bir pide tarifi. Evet, gayet güzel, yumuşacık pideler oldu. Eğer yumuşak seviyorsanız fırından çıktıktan sonra üzerine bir örtü örterseniz yumuşacık pamuk gibi olur. Eğer çıtır çıtır seviyorsanız da üzerine örtmenize gerek yok. O şekilde de çıtır çıtır mis gibi pide olur. Böyle bu şekilde arasına isterseniz Nutella sürün, bal, reçel, zeytin, peynir de
tüketebileceğiniz nefis bir tarif. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olursanız da sevinirim. Başka tariflerde, başka videolarda görüşürüz. Bakınız, altını da gösteriyorum. Yumuşaklığını da gösteriyorum. O kadar güzel, o kadar lezzetli oldu ki inanın. Mutlaka da benim tarifimle denemenizi öneririm. Evet, yumuşaklığını da gösterdim. Herkese afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bayram da yaklaşıyor. Mutlu bayramlar diliyorum. Hoşça kalın. Afiyet olsun.